Evet dostlar, güzel insanlar. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün Arjantin'in güzel bir mahallesi var böyle. Biz de bu civarda oturduğumuz halde hiç gitmedik. Palermo, Hollywood diye geçiyor burası. İsminden de belli olacağı üzere şöyle söyleyeyim. Amerika'daki Hollywood var ya, orayla birebir aynı bir konsepte olan bir mahalle burası. Hollywood'da nasıl filmler falan çekiliyor, sahneler vardı böyle. Zamanında Arjantin'de de böyle bir Amerikan kültürü varmış. İşte film stüdyoları, işte eski arabalar, mahalleler ona göre düzenlenmiş. Onun kültürü burada kalmış. Palermo, Hollywood. Palermo isminde 3 tane Buenos Aires'te mahalle var. İşte Soho var, Palermo, Hollywood var değil mi? Chico var. Palermo, Chico. Bugün hem muhabbet edelim hem de bu Palermo bölgesini biraz gezelim, gösterelim. Dostlar, güzel insanlar, videoya başlamadan önce şu YouTube'un algoritmasını bir türlü yenemiyoruz. Nokta dahi olsa bir yorum yapın, selam verin veya işte beğenirseniz en azından video çekerken biraz isteğimiz oluyor böyle. Video çekmek istiyoruz, sonra bakıyoruz beğeni falan düşük olunca insanın gardı düşüyor biraz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz güzel insanlar. Şimdi az önce şu sokağın oradan geliyoruz. Burada bir tane bar varmış. Şurada. Bu barın olduğu yerde aşağı iniyor zemine. Orası şu an kapalı. Oraya giremedik. Şimdi şöyle sokakta Palermo Hollywood dediğim yerde yürürken bir şey dikkatimi çekti. Bizim oradaki binalar hep böyle yüksek yüksek olduğu için buradaki binalar eskiden kalma gibi böyle. Şuna bak, hepsi küçük yani. 10 kat 20 katlı binalar var diğer Palermo tarafında. Buradakiler öyle değil mesela. Daha müstakil gibi. Müstakil bina gibi. Bir de Arjantinlilerin ben şu huyunu çok seviyorum abi. Adamlar bak, şimdi şu binayı örnek göstereyim. Binaların üzerine böyle dini simgeler var. Ya da herhangi bir şey. Süslüyorlar ya. Dış cephesine çok önem veriyorlar binalarının. Değil mi? Oyma işçiliği çok fazla binalarda. Evet, oyma işçiliği. Hepsinde var. Şimdi biz böyle yürüyoruz, gösteriyoruz ya. Bize güzel geliyor. Birebir gördüğümüz için kendi canlı böyle gözünde yürüyorsun, o havayı teneffüs ediyorsun falan. O farklı ama videodan izleyince nasıl oluyor bilmiyorum. Yani sıradan mahalle gibi mi geliyor insanlara, nasıl geliyor bilmiyorum. Ama çok güzel bir yer. Bak dediğim gibi binanın güzelliğine bak. Şurası. Galiba kuaför mü? Kiralık bak burası. Tam köşe başı, görüyor musun? Ne kadar güzel. Şimdi bunun kirasını hiç sormama gerek yok. Servet isterler. Ne kadar isterler sence? Mahallesi bak. Sessiz, sakin. Ne güzel mahallesi var. Böyle büyük bir bina da yok etrafında. Ben sana söyleyeyim, en az 3.000 dolar kira isterler oraya. Bence daha fazla isterler. Yani Çünkü 2 katlı. 2 katlı vardır da belki de 3.000 dolar. 4.000 dolar civarında vardır. Ya çok pahalandı Arjantin'de ev kiraları falan ya. Bayağı böyle arttı yani. İşin gıcık tarafı da şu. Esnaflar da aynı bizim Türkler gibi. Çok yüksek fiyat istiyorlar. Çok da ağır şartları var insan. Bir evi kiraya verirken de 50 tane teferruat soruyorlar. Yok şunu getir, yok bunu getir. Gerek yok ki abi, boş boş tutacağına ver kiraya gitsin değil mi? Hele dükkan kiralamak tam bir işkence Arjantin'de. Size bir tane araba göstereyim. Kamyon. Kamyonun arkası yüksek, önü
alçak bak, görüyor musun? Hırsızlık olmasın diye kamyonun arkasını yüksek tutuyorlar. Bir de eski böyle Küba zamanında kalmış gibi. Eski Arjantin diyeceğim. Bak kamyona bak. Çok otantik ya, çok hoş. Ben burada çok büyük lüks kamyon hiç görmedim ha. Tek tük böyle. Burası Palermo Hollywood'un mahalleleri, ara mahallelerini, ana caddelerini falan hep geziyoruz. Adamlar duvarları boyamış çiçeklerle. Hep böyle güzelleştiriyorlar ya. Mesela bak, adam garajını da yapmış. Karşıdaki ev de öyle. Hepsi böyle güzel güzel boyuyorlar. Sanata çok düşkünler ya. Arjantinliler. Hani tango danslarıyla meşhur ya Arjantin zaten. Sanatlarıyla da meşhurlar. Her yerde tiyatroları var. Bale gösterileri değil mi? Açık. Bak bu şey, ağacın çiçekleri de çok güzel açmış. Açmış. Güzel olmuş. Çok otantik bir mahalle. Mahallenin güzelliğine bak abi. Sana bir mahalle göstereyim. Binaların boyuna bak, küçük küçük böyle. Çok şirin bir mahalle, böyle gidiyor. Evin güzelliğine bak abi. Şu evi özellikle göstermek istiyorum. Şöyle. Ne güzel yapmışlar ya. Bir şeyin Amerikan evleri gibi. Bak burası satılıkmış. Burada gösteriyor satılık olduğu. Acaba kaç paradır? Yani 500.000 dolar var. 500 bin dolar burası yapar mı yapmaz mı sizce? Arjantin Palermo Hollywood bölgesinde. Belki daha da fazla. Fazladır ya, 500 bin dolara vermezler. Tahminimce 1 milyon dolar vardır. 1 milyon dolarla da oho dünyanın her yerinde yaşarsın. Yani hazır konusu açılmışken Arjantin'deki ev kiralarından bahsedeyim birazcık. Şimdi bu gezdiğimiz yerler Arjantin'in en lüks yerleri. Yani bir Nişantaşı gibi, Türkiye'deki Nişantaşı gibi, Ankara'da Kızılay gibi falan böyle elit yerleri düşünün. Öyle yerler. Kiralar çok pahalı burada ama çok güvenli bir bölge burası mesela. Çok rahat edersiniz. Rusların veya İngilizlerin çoğunlukla yaşadığı bölge buralar. Ev kiraları çok yüksek. Burada en düşük ev kirası 1000 dolardan başlıyor. Stüdyo bir daire mesela. 1000 dolar falan. En düşük yani. Satılık evler de keza haliyle çok pahalı. Geçen Molu. Bak mesela bu adam gibi Uber yapabilirsiniz. Pedidos'ta. Şu ev çok hoşuma gitti ya. Eve bakacaktım, bir dakika dur. Yine diğeri gibi. Bak bu ev de çok güzel. Eskimiş. Bir tadilat olsa 10 numara ev.
Şimdi bir şeyden bahsedeceğim. Bunu Arjantinliler izlerse iyi olur. Sokakta yürüyoruz ya abi, köpek gezdiriyorlar. Bak bunlarda çok köpek var. Her evde bir tane köpek var. Köpekleri gezdirirken böyle kaldırıma şöyle göstereyim. Köpeklerin kakalarını bırakıyorlar. Köpekler kaka yapıyor veyahut da duvarın böyle diplerine köpekler işiyor. Abi çok nadir gördüm. Çok az kişi böyle elinde poşetle alıyor. Atıyorum 10 kişi varsa köpek gezdiren, bir veya iki kişi elinde poşetle köpeklerin kakasını topluyor. Çoğu toplamıyor. Hele özellikle de yağmur yağdığı zaman falan böyle kışın insanlar üstüne basıyor. Çok kötü bir görüntü oluyor. Ki burası bahsettiğimiz gibi sözde elit bir mahalle. Ama buna rağmen çok dikkat etmiyorlar. Tamam, hayvan mesela ne yapıyor? Çişini yapıyor, değil mi? Binanın dibine, kaldırıma. Bu yanlış ya. Buna hiç dikkat etmiyorlar. Şimdi mahallede böyle gezerken fabrika gibi bir şey gördüm. Ona bir baktım önünde. Burası okulmuş. Şöyle yakından göstereyim. Arjantinliler de zaten anlar ne olduğunu. Galiba bu Colegio Francés dediği Francisco. Fransız okulu galiba burası. Abi her türlü milliyetten okulda var ya. İngiliz, Amerikan, Fransız, İtalyan, Peru, Kolombiya. Bütün okulları var. Yani çocuklarınızı istediğiniz okula gönderebilirsiniz. Devlet okulları da çok burada. O mahalle hoşuma gitti. Çok sessiz bir mahalleymiş. Biz de buraya çok yakın bir yerde oturuyoruz zaten. Bak, burası da tiyatro. Ama kapalı herhalde burası. Bak, burası da bilet alma yeri. Biletini alıyorsun. Ha, tiyatro burası ya. Mahallenin içerisinde kalmış. Çok fazla Güzel. var tiyatrolar. Çok düşkünler tiyatroya. O yüzden hemen hemen her mahallede tiyatroları var. Ha ya, mahallede ya tiyatrolar var. Düşün yani. Çok şirin bir kafe. Şimdi bak, az önce küçük evlerin yanından geçiyoruz ya. Yani tek katlı, iki katlı evler. Dış cephesi de çok güzel. Bak adam şimdi buraya gelmiş köşe başına. Kocaman bina dikiyor. Hiç yakışmıyor. Ama diğer taraf daha güzeldi. Bu mahallede böyle gidiyor. Şu ağaç ne kadar güzel olmuş ya. Adamlar var ya. Ha bak, burası da sushi. Bunlar çok da şey yiyor ya. Güney Asya mutfağını da çok tercih ediyor Arjantinler. Bizim Türk mutfağını sevmiyorlar ama Asya mutfağını seviyorlar. Türk mutfağı burada bence tutmaz ya. Çünkü Arjantinlerin damak tadı keyfi çok az yani. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Şu karşıda gördüğünüzde kasap. Buranın zincir marketleri gibi böyle. Bu Res kasap Arjantin'in her mahallesinde var böyle.
Var, güzelmiş. Kasaptan bahsetmişken Arjantin'de et fiyatları çok yükseldi dostlar. Yani öyle böyle değil. Biz ilk geldiğimizde 2 dolar 3 dolar falan etin kilosu. Şu an 15 doları geçti neredeyse. Bayağı yükseldi. Apartmanın ismine bak, Guatemala. Capitelli dice que Superlori era camiseta vale para la variedad de gastronomía. Que si no, porque... Şu kamyonu görünce aklıma geldi, onu anlatmak istiyorum. Şu karşıdaki kamyon var ya, ya bana çok soran oluyor oraya gelince ne iş yaparım. Veya benim ağır vasıta ehliyetim var, kamyon tır kullanmayı biliyorum diyenler var. Onu anlatmak istiyorum burada. Bak, şu kamyonu sürmek için adam senden ehliyetin dışında tecrübe istiyor. En az 5 yıllık tecrübe istiyor. Yapacağın iş ne? Bu kamyonun üzerinde kum torbaları var ya, bak bu inşaata falan dağıtacaksın, getireceksin, teslim edeceksin, indireceksin. İşte bak adam ne yapıyor bak. Oradaki vinci falan da kullanıyor. Bu şekilde hem kamyonu sürüyor hem de yükleri indiriyor. Kumu, çimentoyu falan indiriyor. 5 yıl tecrübe istiyor. Büyük şey de dil şartı. Dil biliyor musun ne? İspanyolca. İspanyolca bilmiyorsan adam hiç yüzüne de bakmıyor. Şimdi diyorsun ki ya kardeşim ne yapacağım? Altı üstü kamyonu süreceğim falan. Bir de insanlarla nasıl konuşacaksın, nasıl anlaşacaksın diyor. Dil bilmen gerekiyor diyor. Onun için Arjantin'de olmazsa olmaz dil şart. Bir iş için. Sonra oturum almak tabii şart. Adam kamyon kullanacağım, alacağım, yükü götüreceğim, indireceğim. Ona tecrübe ve sertifika ve dil istiyor yani. Bunu soranlar için özellikle söylemek istedim. Şimdi ana caddeye çıktık. Şöyle buradan da gördüğünüz gibi tren istasyonu. Tren geçiyor. Bak yine bunlarla grafiti falan yapmışlar. Yazmışlar, çizmişler, boyamışlar. Karşı içinde de park var galiba şurada. Biz oraya girmeyeceğiz. Şuradan sola dönüp devam edeceğiz. Açık AVM var orada. O tarafa doğru yürüyeceğiz. Bak adam kaç yaşında bisikletle Ubercilik yapıyor. Pedidosya. Motorla yapan var. Bisikletle yapan var. Bunu yapabilirsiniz. İspanyolca dil biliyorsanız burada. Türkler için söylüyorum yani. Yapabilirsiniz. Ambulansın sesi de çıkmıyor. Dayı bağır biraz ya. Şimdi şurası da karşıda özel hastane var. Alman hastanesi, İngiliz, Fransız, İtalyan bütün hastaneler var yani burada. Bu da ben buna şey diyorum ya. Daha önceki kaybolan YouTube kanalımız var diye yanlışlıkla sildiğim. Şu az ileride onunla ilgili bir tane video çekmiştim. Burada. Oradan aklıma geliyor. Şimdi şu ağaçların
Ağaçların yüzünden görünmüyor da. Naziler de onu göstereceğim şimdi. Bak, duvarların hepsine böyle yazı yazmışlar, süslemişler. Arjantinlerin bu oyunu seviyorum abi. Sanata çok düşkün insanlar. Bak. Bu da yine bir özel hastane. Swiss Medical. Ben buna şey diyorum. Şöyle göstereyim. Sivas diyorum. Sivas. Sivas Medical. Sivas. Sivas Medical diyoruz. Sivas Hastanesi gibi. Ya nerelisin? Sivaslıyım kardeş. Yani dostlar, şöyle ki parası olana her yer güzel, her yer kolay, her yer yaşanılabilir. Ama işte para olmayınca hiçbir yerde yaşanmıyor yani. Bak, özel hastanesi var. Elit restoranlar var. Lüks mahalleler, kafeler, mağazalar, her şey var. Şimdi buradan mı gidelim? Bu şehir turu yapan araba var ya, şu sarı. Bizim buraya kadar gelmiş mi? Geliyor. Çok geri dolaşıyor. Bunun üstünden tren geçiyor, az önceki tren. Burası açık AVM. Şu açık AVM'nin olduğu yere bir gidelim. AVM'nin dış cephesini çok güzel yapmışlar. Görüyorsunuz mu bak, boydan boya. Şimdi biz buradan AVM'ye girelim. Palermo Hollywood bölgesini göstermeye çalıştım size. Hem de böyle muhabbet olsun dedim. Ha, bu sıcakta bu tur otobüsleri de sıkıntı ya. Bence şu an tam mevsim. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Yazın hiç yapılmıyor. Sonbahardayız ya. Yazın çok zor mesela. İşte o sıcaktan şeyden dolayı ama bence şu an tam mevsim. Bir de bunlar şeymiş mesela. Günlük satın alıyormuşsun. Bir günlük bilet alıyormuşsun. Mesela sabah başlıyorsun ya. Atıyorum işte Palermo bölgesini geziyorsun. İşte Puerto Madera'ya falan gidiyorsun ya. İstediğin bir yerde inip yürüyerek devam edebiliyormuşsun. Sonra orayı gezdikten sonra aynı firmanın bir sonraki seferine binip kaldığın yerden devam edebiliyormuşsun araçla gezmeye. Otra vez andaba dando vueltas por ahí, un cartucho de...
Evet, şimdi bir sürü mağazalar var dedim ya. Outlet zaten burası. Mesela burası Adidas'ın mağazası. Hepsi var yani. Yok yok. Bir de %70 indirim var dediği halde ürünler çok pahalı ya. Mesela şu forma $120 falan. Böyle küçük küçük kafeler var. Adam valiz satıyor. Her şey var. Bura Nike miydi? Puma. Burada Puma'nın mağazası. Outlet. Açık AVM. Türkiye'de vardı ya bir tane böyle. Neydi oranın adı ya? Aynı orası gibi işte. Bu Puma'nın mağazası. Yan tarafında Levi's var. Evet, maşallah be. Bayağı büyükmüş bunun içi. Mesela bak bu ayakkabı 100 bin peso yazmış Poma'nın. Hangisine? Buna mı? Krampon 127 bin, şu 100 bin. Ayakkabı fiyatları Türkiye'de nasıl bilmediğim için kıyaslayamıyorum da. Levi's miydi? Neydi? Burada. Kot pantolon satıyor bunu zaten ya. Abi bütün mağazalar var bak. Fila da var. Hepsi var. Şu karşı taraf durak diyorum, tren istasyonu dedim ya. Tam da durağın olduğu yermiş, insanlar bekliyor zaten bak. Üstte tren geçiyor, bunun altını böyle mağaza yapmışlar. Çok güzel olmuş. Taskan. Burayı akşam gezeceğim dostlar. Sıcakta hiç çekilmiyor. Ben şu mağazayı mesela Türkiye'de de görmüştüm. Cepra mı ne yazıyor? Oyuncak cep. Büyük değişim diyor. Burada bir tane mağaza var ama burası sanki böyle çok lüks gibi. Şuradan bir tane şapka alayım dedim. Mübarek şapkaya $100 yazmış. Şu gölgeden gidelim içeriden ya. Ay çok sıcak ya. Gölge tam gölge. Güneş çok böyle kışa giriyoruz ya. O Eylül'ün, Ekim'in sıcağı olur ya Ekim'in. Son sıcaklar. Onun gibi. Allah maşallah her mağaza var anasını satayım. Yok yok. Starbucks'a mı girelim, eve mi gidelim? Bura neymiş? 6 taksitte Bütün Nike. markalar var. Nike, Adidas. Toplama mağaza mı? Just do it. Abi mağazanın içinde var ya yok yok. Eve gidelim ya. Daraldım. Sıcakta. Çok yürüdük bugün ya video çekeceğiz diye. Él sí está. Heh. Adam ne güzel bak kamyonu koymuş buraya. 17.000. Ya kardeşim 17.000 dediği de $15. Yani bu yemekler falan pahalanmış ya. Vallahi ya. Hamburger $15 olamaz. Arjantin'de ya.
Şimdi biz ne yapacağız? Gideceğiz, bizim fırını bulacağız. Bizim fırından bir şeyler alacağız. Ondan sonra evimize gidelim. Şimdi bir tane kahve içiyorsun. 5000, tamam mı? Peso. Yanına bir de tatlı aldığın zaman kaç para olacak? 6-7 7000 diyeceğim. 7000 peso. Yani 6 dolar. Bir tane kahve, bir tane de küçük bir tatlı alsan 7000. 6 dolar yani. Türk lirasıyla ne yapıyor? 250 lira. Pahalı ya. Şimdi bana diyecekler ki abi Türkiye'de bir Türk kahvesi 250 lira. Pahalı kardeşim, içmeyin, çıkmayın. Öyle 250 lira bir Türk kahvesine verilmez ki. Burada pahalı diyorum Ne ben. yapacak insanlar çıkmayıp yemeyip Ya içmeyi? parası olan gidiyor tamam da 200 Parayla da alakası yok alakası yani. var da şöyle. Adam 250 liraya o kahveyi satabiliyorsa diyor ki ya ne de olsa geliyorlar ya keriz çok anasını satayım diyor. Satıyor adam. Millet mesela gitmese almasa mesela satamıyorum diyecek. 150'ye çekecek. Veya uzun süre zam yapamayacak mesela. Abi bizim millet 500 lira veren var bir kahveye. Adam da diyor ki satılıyor kardeşim diyor, satıyor. Burada da mantık aynı, buranın esnafı da aynı. Hiçbir fark yok. Ya ben şundan karşıyım. Bir şeyin bir ederi var ya tamam mı? Ederinin çok üstünde para vermek insanın zoruna gidiyor. Onun ederi mesela 2 dolar. Adam tutmuş 6 dolar istiyor senden. Ya o ederi 6 dolar olsa tamam. 6 dolar verirsin. Hadi emmi oğlum dur da geçecek ya. Geçemedik ha. Adam ne güzel bisiklet mi tamir ediyor satıyor mu? Hem tamir ediyor hem satıyor. Abi bunlar da var ya bizim Türkler gibi motor sesine, arabanın böyle egzozda bağırtma sesine acayip meraklılar ya. Yemin ediyorum hele bizim o sokakta mahallede var ya gece ben balkonda oturuyorum. Bir tane araba geçiyor lüks bir Ferrari falan zannediyorum. Bazen çıkıyorum balkondan bir bakıyorum. Kıçı kırık arabaya apart egzoz takmış adam. Ulan bizim Türkler gibiler ya. Hani Doğan'a Şahin'e yapıyorlar ya aynı bunun gibi. Seviyorlar. Evet işte gördünüz dostlar böyle bir video yapalım dedik. Sorunuz olursa yorum bölümünde yazın bakayım. Palermo'nun Arjantin Palermo Hollywood bölgesini göstermeye çalıştım. Böyle bir video oldu. Bugünlük bu kadar. Öbür videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.